Arkadaşlar merhaba. Suyla ilgili sorunlardan tam olarak kurtulamadık. Şöyle bir sorun daha var. Arka stopun içinde su var. Nasıl girdi, nereden girdi bilmiyorum. Şöyle bakın, şu tarafta yok ama şunun içinde var. Yani burada bir su var. Acaba bir çatlak mı var, kırık mı var? Neresinde ne var bilmiyorum. Onu açıp bakacağız. Şu diğer tarafa bakalım. Burada yok. Bunda da herhangi bir şey yok. Ama bu tarafta bildiğiniz su damlacıkları var yani içinde. Ona bir yerden su girmiş. Onu çıkartıp içini kurutmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar stopu söktük. Arka sağ stopu. Ama herhangi bir yerinde herhangi bir kırık, çatlak, hiçbir şey yok. Muhtemelen biz geçen bu contayı çekmiştik. Bagaj havuzu su alıyordu. Muhtemelen bu contayı çekmeden önce buradan su girip içine girdi. Çünkü onun dışında herhangi bir kırık vesaire suyun girebileceği bir yer yok. Kontrol ettik. Dolayısıyla şimdi içinde bir su var. Bayağı bir. Şurada gözüküyor mu acaba? Bakalım. Bakın şöyle. Oynuyor bakın şurada. Bayağı su girmiş. Bakın. Bildiğiniz burada yığıldı. Şurada bayağı bir su var. En az seviyeye doğru indi hepsi. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız içinden bu suyu? Şuradan küçük bir delik açacağım. Şuradan küçük bir delik açıp suyu buradan tahliye edeceğiz. Daha sonra bu stopu kalorifer peteğinin üstüne bu şekilde koyacağız. Şu ampulünü çıkartacağız. Ve içindeki su buharlaşacak. Yaklaşık bir gün kalorifer peteğinin üzerinde bırakacağım. Kuruduktan sonra tekrar takacağım. Buradan deldiğimiz noktayı da silikonla kapatacağız. Ve yerine takacağız. Şimdi delme aşamasına geçeceğiz. Şimdi şu alt noktadan küçük bir delik açacağız. İçindeki suyu boşaltmak için. Çünkü farklı bir yerinden suyu çıkartmak imkansız. Buralardan gelip boşalmıyor. Yani şöyle yapsak bile gelip akmıyor. İçinde hapsolmuş bir su var. O suyu çıkartmak için şuradan bir delik açmaya karar verdim. Bakayım tam olarak nereden açacağız. Tam olarak şuradan açacağız. Beyazın altına. Tam şu beyazın. Şurada. Çok küçük bir delik açacağız ama. Bu uç da büyük ama biraz daha. Tamam. Delindi diye düşünüyorum. Evet, delindi. Bakalım bu tarafında herhangi bir şey var mı? Bu tarafında herhangi bir şey yok. Belli bile olmuyor. Şimdi bu suyu akıtalım. Hatta şöyle gözüküyor mu oradan? Şöyle dışarıda akıtalım ya. Evet, bakın bayağı bir su varmış içinde. Şu an gördüğünüz gibi suyun. Bunun başka bir yöntemi yok yani beni bunun boşaltmam için. Ya da günlerce kaloriferin üzerinde bekletmem gerekirdi. Şimdi şuradan suyun çoğunluğu boşalsın. Daha sonra bu deliği kapatacağız. Küçücük bir delik zaten. Silikonla kapatırım ben onu. Tamamdır. Şimdi şey yapacağız. Bu şekilde kalorifer peteğinin üzerine koyacağız. Bir gün sonra kurumuş halde geri yerine takacağız. Yani hiç akla gelmeyecek sorunlar bunlar aslında ama oluyor. Ve çözmezseniz de bu şekilde içinde devamlı su hem kötü gözükecek hem de paslanacak vesaire. Oksitlenme yapacak. En iyisi bu tip şeyleri bekletmeden çözmek. Evet, bu şekilde kalorifer peteğinin üzerinde bekleteceğiz yaklaşık bir gün. Ya bir güne de gerek kalmayabilir. Yani kuruyana kadar, içindeki su tamamen buharlaşana kadar. Olmazsa biraz fön makinesiyle de şuradan sıcak hava üfleyebiliriz. Daha çabuk kuruması için. Şu ampulü de söküp kenara koyun. Bu şekilde ısındıkça o içindeki su buharlaşıp dışarı çıkacaktır. Sonra işlem bitince de yerine montajını yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Arka stopun içini kuruttuk güzelce. Bir gece komple kalorifer peteğinin üzerinde kaldı. İçinde hiçbir su, nem kalmadı. Buradan açtığımız deliği de silikonla kapattık. Buradan artık hava su girişi olmaz. Şu contası yerinde sağlam duruyor zaten. Ampulünü de taktık. Yerine takacağız şimdi. Şurada
İçeri bir şey girmesin diye poşet koymuştuk. Evet, vidalarını sıkalım. Evet. Çalıştı. Tamamdır. Arkadaşlar, stopun montajını yaptık. Gayet güzel oldu. Şöyle bir gösterelim. İçinde herhangi bir su, nem, hiçbir şey yok. Sizin de başınıza gelirse böyle bir durum, aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.